Herkese merhabalar. Bugün sizlerle elektrikli bisikletler hakkında konuşmaya çalışacağım. İki çeşit elektrikli bisiklet var. Biri kit montajlı elektrikli bisiklet. Buradaki bisikletimiz kit montajlı. Bir de fabrika çıkışlı elektrikli bisikletler var. Öncelikle bu kit montajlı elektrikli bisiklet hakkında bilgi vereyim. Ben bunu bisikletiyle beraber aldım. Yani kurulu şekilde aldım ama siz sadece kitini de alıp kendi bisikletinize monte edebilirsiniz. İlk önce bu kısımdan başlayalım. Size gelen kit montajı sipariş verirseniz size gelecek ürünler: bir gösterge panelimiz, ikincisi beyin, üçüncüsü batarya, dördüncüsü motor ve pedal sensörü. Bu 5 ürün gelecek ve bunun montajını sağlamanız lazım. Bu eğer jant olarak siz kendiniz belirtirseniz 27,5 ise 27,5, 26 ise ona göre janta takıp gönderiyorlar. Jantıyla beraber gönderiyorlar çoğu firma. Ama siz sonradan da bunu yaptırabilirsiniz bisikletçilere. Peki bunun montaj aşamasında neler olması lazım? Motoru ben her zaman özellikle benim motor 48 volt 1000 watt 27,5 inçlik bir tekere sahibim. Bu 1000 wattlık motorlar, yani güçlü motorlar, özellikle arkaya takılması lazım. Buna dikkat edin. Ön tekere de takılabilir ama kazaya sebebiyet verme ihtimali çok fazla. Çünkü güçlü bir motor. Bütün ağırlık oturduğumuz yerde olacağından dolayı burada arka tekerde olması hem motor için hem de kullanım için çok önemli. Buna dikkat edin. Yani sadece şu arkadaki dişliye, bu arkadaki dişliyle uğraşmamak için ön tarafa taktıranlar var. Yanlış. Bunu muhakkak arkaya taktırın. Burada motor kablomuz çıkıyor. Görüyorsunuz. Buraya geliyor. Zaten motorun kablosu farklı, büyük. Diğerlerinden büyük. Ve böyle kablolarda şöyle iki tane ok işareti karşılıklı gelecek şekilde bağlanması lazım. Yani bunu bağlarken hata yapma ihtimali çok düşük. Bataryamız burada. Bataryayı ister üste de koyabilirsiniz, alta da koyabilirsiniz. Bu oturak kısmı varsa ya da sonradan yaptırsanız buraya da koyabilirsiniz. Bana uygun olan yer orta kısımdı. Ben bataryayı bu kısma taktırdım. Bataryamız ise 16 amperlik LG bataryaydır. Yani kalitelidir. Kit olarak ise Cadenza marka. Hem motorumuz hem de batarya kısmımız Cadenza'dır. 1000 watt elektrikli kitlerde en iyisi bu marka diyebilirim. Burada bir beynimiz var. Bu beyin daha öncesinden ben burada kullanıyordum. Sonra çocuk koltuğu taktırdığım için bu beyni buraya aldım. Bu beyni de istediğiniz yere alabilirsiniz. Sonuçta kabloyla bağlıyorsunuz. İster buraya alın, ister buraya alın, ister şunun altına alın. Üstüne alabilirsiniz. Arka tarafa sığarsa arka tarafa, tekerin mesafesine bağlı. Ya da daha aşağıda bağlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. İstediğiniz yere monte edebiliyorsunuz. Burada da bir gösterge panelimiz var. Burada şurada bir düğme yerimiz var. Buradan M harfine basarak, uzun süreli basarak burayı açıyoruz. 3118 kilometre yapmışım. Şu an bataryamızı dolu gösteriyor ama buradaki sizi yanıltabilir. Bu hareket halindeyken bataryanızın buradaki gösterge paneline bakın. Onun harici yanıltıcı olabilir. Burada watt değerimiz var. Sürüş halinde çok fazla güç sarf ederse burada gösteriyor. 1000 watt, işte 50 watt, 100 watt, 250 watt. Ne kadar enerji harcadığını oradan gösteriyor. Evet, burada hız kadememiz var. Birinci kademede hızımız, şurada net göstermeye çalışayım. Evet.
Birinci vites ya da birinci kademe ya da ben buna pas 1 diyorum. Burada hızımız yaklaşık 20-25. Eğer bataryamız full dolu ise birinci kademede 20-25 kilometre hızla yaklaşık 100-150 kilometre arası bir rahatlıkla yol yapıyoruz. İkinci kademeye geldiğimizde hızımız 25 ile 30 kilometre hıza çıkıyor ve gideceğimiz mesafe ise yaklaşık 80 ile 70 kilometre arasında bir mesafe oluyor. Üçüncü kademede hızımız 30 ile 35 kilometre hıza ulaşıyor ve gideceğimiz mesafe yaklaşık 60 ile 70 arası ya da 50 arası değişiyor. Dördüncü kademeye geldiğimizde burada hızımız 40'lara 45'lere ulaşıyor. Düz yolda, tabii bunu düz yol için söylüyorum. Ve gideceğimiz mesafe 50 ile 60 kilometre bir mesafe oluyor. Ve burada görüyorsunuz power yazıyor. En yüksek hız 5. kademedir. Burada yaklaşık 50 ile 60 kilometre hıza ulaşabilirsiniz düz yolda ya da hafif eğimli yolda. Ve burada da yaklaşık 40-50 kilometre bir mesafe size sunuyor. Yani elektrikli bisikletlerde ne kadar hızlı giderseniz menziliniz, yani gideceğiniz mesafe o kadar az oluyor. Ters orantılı. Mesafe, yani gideceğiniz mesafe tabi bataryayla da alakalı. Benimkisi 16 amperlik bir batarya. Bundan dolayı bu kadar gidiyor. Sizinkisi daha düşükse daha az gidecektir. Ya da 22 amperse daha fazla mesafe kat edeceksiniz. Batarya da bu konuda çok önemli. Bunu isterseniz arttırabiliyorsunuz. Benimkisi 16 amperlik. 22 ampere kadar çıkarabiliyorum. Pilin sığma en son şeyi 22 amper burada. İçine pil sığdırabilmek önemli. 22 ampere kadar bunu yükseltebiliyorsunuz. Buradaki beyin çok önemli. Bu beyin yukarıdan vermiş olduğumuz komutları kendisi alıyor, batarya ve motora gönderiyor. Beyin olmasaydı ne olacaktı? Buradan aldığı komutları batarya ve motor direkt alacak. Yanlış bir şey olduğunda direkt batarya ya da motor zarar görecekti. Bir kere beynim arızalanmıştı. Garanti kapsamındaydı. Hemen değiştirdiler. Yenisini takıp gönderdiler. Bu zamana kadar tek arızam o oldu. Çok şükür. İnşallah kimse de aldığı üründen ne kaza ne de arıza yaşar. Burada pedal sensörümüz var. Bu pedal sensörü ne işe yarıyor? Bu pedalımız çevirdikçe burada mıknatıslar var. Küçük küçük mıknatıslar var ve burada sensörümüzün kafası var. Bu mıknatıslar döndükçe bu algılıyor ve elektrik sistemi devreye girip motoru ittirmeye başlıyor. Hemen hemen her elektrikli bisiklette bu pedal sensörü vardır. Ve burada şuna dikkat edin. Bu sıfırdayken bunu çevirebilirsiniz duruyorken. Burada bir LG'miz var. Motor gibi. Bunu çevirdiğimizde de bu arka tekerimizdeki motor devreye giriyor ve bizi ittirmeye başlıyor. 1000 watt çok ciddi bir itiş gücüne sahip. Kullanırken ya da durduğunuzda bu LC'ye dikkat edin. Ve buranın sıfırda olmasına dikkat edin durduğunuzda. Hareketliyseniz zaten buradan istediğiniz gibi arttırıp sürüşünüzü sağlayabilirsiniz. Peki fabrika çıkışlı elektrikli bisikletlerle bunlar arasındaki kalite farkı nedir? Kalite farkı aslında ben her zaman bisikletten yanayım. Yani bunun şarjı bittiğinde bunu rahatlıkla kullanabiliyorum. İstediğim yere gidebiliyorum. Onlar biraz daha zorlayıcı oluyor. O bisikletler. Kullanılan malzeme konusunda çok kötüler. Yani hidrolik disk fren yok. Olsa da çok çabuk bozuluyor. Çok çabuk arıza veriyor. Yani şu mesela benim bisiklet Bissan MTX 7300. Yani şu bisikletin vermiş olduğu rahat kullanımı diğer
fabrika çıkışlı elektrikli bisikletler vermiyor. Ondan dolayı ben bunu kullanıyorum. Ben bununla ormana da gidiyorum, dağa da çıkıyorum, yaylaya da çıkıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Zaten birazdan yokuş performansı, yokuş aşağı iniş ve düz yollardaki performansları da çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Yani bundaki keyfi onda alamadım. Çünkü onu da kullandım. Bu çok rahat. Yani normal bir bisiklet kullanıyorsunuz. Sadece size şuradaki motor çok büyük bir destek sağlıyor. İttirme yönünden. Hatta ben şuraya römork da takıyorum. Yani şu arkada kocaman bir 25-30 kilo taşıyan bir römork takıyorum. Ve bununla da hareket ediyorum ve çok rahat yokuş tırmanıyorum. Çok rahat bir yerlere gidebiliyoruz. Şuradan bataryanızı kapatıp açabiliyorsunuz. Bu düğmesi. Şu şarj yerimiz. Bu bataryayı söküp şurada anahtarı var. Şurada anahtar yerimiz var. Şunu da göstereyim. Şunla açıyoruz ve bunu yukarı ya da aşağı, bazılarının yönü farklı oluyor. Yukarı ya da aşağı ittirdiğinizde bu bataryayı çıkarıp evde şarj edebilirsiniz. Yani şarj etmek için bisikleti herhangi bir yere sürüklemeye gerek yok. Burada da bataryanızın şarj seviyesini öğrenebilirsiniz. Az önce demiştim ya, gösterge panelinde yanlışlık vardır. En güzel bataryanızın seviyesini öğrenme yeri burası. Mesela 4, 1, 2, 3 tane yeşil ışık olması lazım. Şu an 2 tane yanıyor. Yani bir tanesi gitmiş orta seviyelerde. Hatta biraz daha ortanın altında da olabilir. Kırmızıya da gelince hemen şarj edin. Yani yeşilden kırmızıya döner dönmez bunun şarj edilmesi lazım. Çok da boşaltmadan şarj edilmesi lazım. Evet arkadaşlar, elektrikli bisikletimiz genel anlamıyla bu şekilde. Bir de şu kısımlara da değinmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi şurada bir fren pabucumuz var. Şurada da bir algılayıcı var. Yine burada bir mıknatısımız var. Bu ondan uzaklaşınca motor elektriği kesiyor ve duruyor. Fren sensörü diyoruz biz buna. Burada da yine aynı şekilde. Burada bir mıknatıs var. Bunu buradan çekince elektriği kesiyor. Yani siz gaz verseniz de, frene bastığınız anda o gaz kesiliyor. Ben bunları çıkardım. Onların kabloları burada. Yani çok kullanışlı olmadığı için çıkardım. İkisinin yeri de burası. Kullanmıyorum. Ama kullanmak isterseniz de bunları yerine takarak kullanabilirsiniz. Sürekli dur kalk yaptığımdan dolayı belli bir süreden sonra sıkıcı oluyor. Ben bunları söktüm. Bir de böyle bir ışığımız var. Bu ışığı da bunlara bağlayabiliyorsunuz. Burada bir tane daha kablo var. Onu sakladım. Bu benimkisi şarjlı olduğundan dolayı şey yapmadım. Buradan bağlamadım. Bunu evde şarj edip kullanıyorum. Işığımız var. Telefon tutacak yeri. Ve burada da zilimiz var. Zile de yani üçü bir arada kullanabiliyorsunuz. Geceleri de sürüş yaptığım için ışık çok önemli. Genel hatlarıyla elektrikli bisikletimiz bu. Şimdi de gerek yokuş performansı, gerek yol ve iniş aşağı, bunların hepsini görelim. Evet arkadaşlar, buradaki yokuş testimizi yapacağız. Yaklaşık %35-45 civarı bir eğimi var. Bakalım vites 1'de, yani pas 1'de bu yokuşu kaçta tırmanacağız. Kesinlikle pedal kullanmayacağım. Bakalım, görelim. ...16...
15. Yokuşa geldikçe hız düşüyor ama 13. Bakalım bu yokuşu tırmanabilecek mi? 12, 11, 10, 9. Şimdi arttırıyorum. Evet, tekrar hızlanmaya başladı. Hızlanmaya başladı. 15'e kadar çıktı. Kesinlikle pedal çevirmiyorum, zaten görüyorsunuz. Direksiyonun birisi de boşta. 13, 12, 13. Burada kaç watt alacağını gösteriyor. 1000, 1100, 1200 o civarlarda watt harcıyor. Ve tepeye tırmanmış bulunuyoruz. Gittikçe hızlanıyor. Evet arkadaşlar, çıktığımız yokuştan tekrar aşağı ineceğiz. Burada zaten elektrik aksamını kullanmayacağımı düşünüyorum. Gayet dik bir yokuş. Ne kadar dik bir yokuş çıktığımızda da görmüş olacaksınız. Herhangi bir elektrik sistemi devreye sokmadan bakalım ne kadar gidebiliyoruz. Şu an birinci vitesteyiz. Düz bir yoldayız. Yaklaşık 21 kilometre, 22 kilometre hıza ulaşıyoruz. Şarjımız da yarım, tam da değil. 20 kilometre, 21 kilometre hızla gidiyoruz. Vitesi 2'ye alıyorum. ...28 kilometre hıza kadar ulaştık. 29. Vitesimi 3'e alacağım. Şuradaki engelden sonra vitesimi 3'e alacağım. Evet, vitesimi 3'e aldım. 35 kilometre hıza ulaştım. 37. Vites 4. Kilometre. Vites 5. 48, 49. Evet arkadaşlar, bir de geldiğim yönün tam tersi yönde kullanacağım. Yine düz ama hafif eğim olduğundan dolayı tersi yönde kullanacağım. Evet, 18. Biraz eğim varmış geldiğim yönde.
18. 2'yi aldım. 24, 20, 25, 3'ü aldım. 30. Burada da harcadığımız wattı gösteriyor. 500 watt şu an. Ne kadar süratlenirsek o kadar watt harcıyor. 4'ü aldım. 36, 37 o civarda. Ve 5. vites. ...43... Evet, 44-45'e kadar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadardı. Elektrikli bisikletler hakkında merak ettikleriniz ya da aklınıza takılan ya da değinmediğimiz konularda yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.